arkadaşlar, öncelikle Marine 1x Engineer kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle Lego'nun Ideas serisi çatısı altında Nisan 2025'te satışa sunduğu 21356 numaralı River Steamboat yani buharlı nehir gemisi modelini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu set ilk çıktığında ben sizlerle yapım aşaması videosunu paylaşmıştım ve orada ufak bir inceleme videomuz vardı. Ancak Instagram'daki takipçilerimizden gelen istek üzerine bugün sizlerle bu setin daha kapsamlı, detaylı bir incelemesini paylaşacağım. Öncelikle sizlere birazcık kutu içeriğinden bahsedeyim arkadaşlar. Lego bu seti bizlere tam 4090 parça olarak sunuyor. Ve kutu içerisinde bu 4090 parça bizlere 32 tane farklı numaralandırılmış poşet içerisinde sunuluyor. Bu 32 poşete ilaveten 2 adet büyük parçaların olduğu 2 tane farklı poşetimiz var. Ve 5 adet de geminin alt kısmını yani karinasını yapacağımız kahverengi büyük bloklardan oluşuyor. Parçalara ilaveten 8 tane çıkartmadan oluşan bir sticker setimiz ve 467 sayfalık detaylı bir yapım kılavuzumuz var arkadaşlar. Bu yapım kılavuzu ve numaralandırılmış poşetler sayesinde yapım sürecindeki karmaşayı minimuma indiriyoruz ve daha sistematik şekilde setimizi tamamlamamıza vesile oluyor arkadaşlar. Modelin boyutlarından bahsetmem gerekirse modelin uzunluğu tam 69 cm, yüksekliği 40 cm ve genişliği 15 cm. Gerçekten büyük bir set arkadaşlar ve şık, güzel, vitrininizde harika duracak bir set bence. Biliyorsunuz ben de bir gemi makine mühendisiyim ve gerçekten bu gemi setleri tabii ki de benim için ayrı bir önem taşıyor Lego'nun ürettiği. Olabildiğince Lego'nun çıkartmış olduğu bütün gemi setlerini de alıp koleksiyonuma eklemeye çalışıyorum arkadaşlar. Gemi setlerimiz burada durmuyor, evimizde durmuyor. Daha çok gemi setlerini ofisimde sergiliyorum. Maalesef her gelen arkadaş da, yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz de setlerden bir tanesini hemen alıp götürmeye çalışıyor ama tabii ki de buna müsaade etmiyoruz. Ama gemi setleri benim mesleğimle tamamıyla alakalı olduğu için gerçekten benim fazlasıyla ilgimi çeken setler. Bu seti genel olarak şöyle dıştan bir baktığımızda gerçekten bence harika yapılmış. Çok şık duruyor. Özellikle şu beyaz korkuluklar, alt tarafta yine devam eden beyaz korkuluklar, ana güvertedeki beyaz korkuluklar ve köprü üstü tarafı yani bridge dediğimiz kısmındaki detaylar bence gayet başarılı olmuş. Yine bu sette en beğendiğim şeylerden bir tanesi birçok teknik özelliği var, birçok fonksiyonu var setin. Bunları da zaten şimdi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Setin teknik detaylarına, fonksiyonlara geçmeden önce size birazcık bu setin tasarım hikayesinden bahsetmek istiyorum. Bu set fan tasarımcısı Aaron Hall tarafından Mississippi Nehri'ndeki tarihsel buharlı gemilerden esinlenerek Lego Ideas'a gönderilerek üretime geçmiş bir set arkadaşlar. Lego, Aaron Hall'un yapmış olduğu bu tasarımı beğenerek tabii ki de satış ve pazarlama olarak üzerindeki bazı değişiklikleri yaptıktan sonra satışa sunmuş. Ancak bu setteki en güzel detay modelin içerisinde saklı olan Aaron Hall'un ailesine ait bazı detaylar arkadaşlar. Örneğin burada da görebileceğiniz gibi gemimizin adı Amelia. Peki Amelia ne? Amelia bu setin tasarımcısı Aaron Hall'un kızının ismi arkadaşlar. Gerçekten güzel bir detay olmuş. Sizlerle fotoğrafını paylaşacağım. Geminin içerisinde bir sahnemiz var, müzik hall'umuz var. Bu müzik hall'daki grubun adı da Breaking. Breaking kim peki? Bu da setin tasarımcısı Aaron Hall'un oğlu arkadaşlar. Yine set içerisindeki bir afişteki kardinal sembolü de Aaron Hall'un eşini temsil ediyor. Yani bence Lego bu seti Aaron Hall'un ailesine de esinlenerek yapması benim çok hoşuma gitti ve gerçekten şık ve güzel bir düşünce olmuş arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi bu setin bende heyecan uyandıran en önemli özelliklerden bir tanesi de mekaniksel fonksiyonlar arkadaşlar. Ve set üzerinde kullanılan mühendislikler. Gerçekten benim hoşuma giden detaylar var. Şimdi isterseniz birazcık bunları paylaşayım sizlerle. Öncelikle setin bu arkasında gördüğünüz pervane kısmı seti hareket ettirdiğimizde dönüyor arkadaşlar. Onu da şu şekilde sağlıyor. Setin altında şurada görebilirsiniz bir mekanizmamız var. Bu mekanizma sayesinde şimdi sizlere göstereyim. Seti ileriye doğru hareket ettirdiğimizde arkadaki pervane dönüyor. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde seti ileriye hareket ettirdiğimizde arkasındaki pervanesi hareket ediyor. Bu birinci özelliğimiz. İkinci özelliğimiz ise arkadaşlar bildiğiniz gibi her gemide kaptan köprü üstüne durur ve gemiyi oradan yönetir. Lego bu sette de bize bunu sağlamış. Yani köprü üzerinden geminin dümenini kontrol edebiliyoruz. Şurada gördüğünüz yuvarlak parça vasıtasıyla bunu çevirdiğimizde geminin dümeni hareket ediyor. Şimdi size ona da göstereyim isterseniz. İşte buradaki yuvarlak parçayı çevirdiğimde görüyorsunuz altta kahverengi dümen hareket ediyor arkadaşlar.
Bu da gerçekten güzel olmuş ve gerçekçi olmuş. Hoşuma giden detaylardan bir diğeri. Şimdi ufak da olsa bir detayımız daha var. Bu da yine gerçekçilik açısından bence güzel. Geminin çapasını atıp sonra geri toplayabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim onu sizlere. Burada çapamız var. Bunu bıraktığımız zaman bu şekilde düşüyor. Ve buradan çevirerek tekrar çapamızı topluyoruz arkadaşlar. Sonra da tekrar yerine takabiliyorsunuz. Bu da setimizin 3. fonksiyonu. Dediğim gibi bir gemide aranan özelliklerden bir tanesi bunlar. Belki küçük gözüküyor ama fonksiyonel bir özellik ve gerçekçiliği arttıran bir özellik bence. Setin bir diğer sıra dışı özelliği ise arkadaşlar bu hareketli rampalar. Yani yolcuların inip binebileceği rampaları açıp kapatabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim onu da sizlere. Buradan açıyorsunuz. Sonra buradaki halatlar vasıtasıyla buradan çevirerek tekrardan merdivenleri toplayabiliyoruz arkadaşlar. Bu da gerçekten güzel olmuş ve benim hoşuma gitti. Dediğim gibi gerçekçiliği arttıran özellikler bunlar. Ve hoşuma giden güzel özellikler olmuş. Bir gemide aradığım özelliklerden bir tanesi. Yine bu hareketli rampaları indirdiğiniz zaman şöyle göstereyim onu size. Sancak ve iskeleye de çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Eğer sancak taraftan yanaşırsak iskelerimizi sancağa çevirip yolcularımızı sancaktan alıyoruz. İskele tarafa yanaşırsak da iskele tarafa çevirip yolcularımızın binişini iskele taraftan sağlıyoruz arkadaşlar. Bu da bence gayet güzel, başarılı olmuş. Dediğim gibi bu özellikler setin gerçekçiliğini arttıran özellikler ve hoşuma gidiyor bu özelliklerde. İsterseniz birazcık da setin iç kısmından bahsedeyim sizlere. Set modüler olarak yapılıyor arkadaşlar. Çoğu parçası çıkabiliyor. Yani şu şekilde çıkartıp yine bu katı da ayırabiliyorsunuz. Ama onu çıkartmak için bu kıştaki merdivenin halatlarını sökmeniz gerekiyor. Onun için şimdi onu gösteremeyeceğim sizlere. Ancak fotoğraflarını paylaşırım. Setin en üst tarafında yani bridge deck dediğimiz, köprü üstü deki dediğimiz kısımda bir tane pilot kamerası var ve pilot kamerasının ufak bir banyosu var. Gerçekten detaylı, onların da fotoğraflarını sizlere paylaşacağım. Ve yanında da tabii ki de en üstte de bizim köprü üstümüz var. Kontrolü sağladığımız yer var. Köprü üstünün bir alt katı yani ana güvertemizde main deck'te ise arkadaşlar bir adet restoranımız var ve gerçekten detaylı yapılmış bu restoranda. Restorana ek olarak da hemen restoranın yan kısmında bir müzik sahnesi yapılmış ve burada müzik çalan bir caz grubumuz var. Main deck'in bir altındaki boiler deck diye yani kazan güvertesi olarak geçen kısımda ise bir adet yine detaylı bir mutfağımız var ve onun hemen yanında da bir buhar müzesi yapmışlar. Bazı pistonlar, işte ufak tefek buhar makinesiyle alakalı parçaları paylaşmışlar bizlerle. Dediğim gibi güverteleri ayırabiliyorsunuz setten, rahatlıkla ayırabiliyorsunuz. Zaten yapım sırasında da güverte inşa ediliyor. Yani ilk önce alt kısmını, karinasını yapıyorsunuz geminin. Ondan sonra steam'deki yapıyorsunuz. Ondan sonra main'deki yapıyorsunuz. Sonra bridge'deki yapıp seti tamamlıyorsunuz. Sonra üzerine direğe aksesuarları yaparak. Set tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Setin yapım süreci ise gerçekten bence heyecanlı ve sürükleyici bir yapım aşaması var. Yani sizi sıkan, ben bırakayım artık burada ya çok sıkıldım diyeceğiniz bir yapım aşaması yok setin. Gerçekten gayet başarılı ve güzel bir yapım aşaması var. Ve az önce de söylediğim gibi genel olarak ilk güverteyi yaptıktan sonra tek tek kat çıkıyorsunuz. Ve bu da size her katta farklı bölümleri yaptığınız için sürükleyici hale getiriyor. Sette yine çok fazla farklı parçalar var arkadaşlar. Yani gerçekten geminin ad logosu olsun, diğer parçalar olsun, farklı yapım teknikleri de kullanılmış. Bu pervaneyi hareket ettiren alttaki tekerlek mekanizması özellikle farklı geldi bana. Ve onun iç mekanizması da gerçekten farklı. Bunların yapımı da hem bize yeni türlerde bir Lego tekniği kullanmayı öğretiyor hem de bizi içerisine çekiyor. Sıkmadan yapımına devam etmemizi sağlıyor arkadaşlar. Biraz da bu set hakkındaki genel düşüncelerimi sizlerle paylaşalım ve sonrasında videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Setin artıları ve eksilerine geçelim. Setin artıları bence özellikle harika, detaylı bir set olması. Set hem görüntü olarak şık bir set hem de teknik olarak gerçekten bize çok fazla fonksiyon sunuyor ve bu benim çok dikkat ettiğim bir şey. Bir önceki videomuzda da sizlere söylemiştim. Bazen setlerin teknik detaylarını beğenmiyoruz, görselini beğeniyoruz. Bazen ise görselini beğenmiyoruz ama harika bir teknik detayları olan set diyoruz. Ancak bu set ikisi bir arada arkadaşlar. Yani hem görsel olarak harika, koleksiyonunuzda bulunması gereken bir set. Diğer yönden de teknik olarak da farklı detaylarla bezenmiş bir set bence. Oynanabilirlik açısından tabii bu set çok oynanabilir bir set değil. Narin bir set. Ancak işte bu pervanesinin dönmesi, merdivenlerin açılıp kapanır olması ufak tefek tabii bir oynanabilirlik sunuyor. Ancak hassas, narin bir set bence alıp yaptıktan sonra vitrininize sergilemekte fayda var arkadaşlar.
çok oynanabilir bir set olduğunu düşünmüyorum. Set içerisindeki kişisel detaylar, yani setin yapımcısına ait kişisel detaylar, tasarımcısına ait kişisel detaylar bence önemli ve şık olmuş. Bunu da beğendim diyebilirim arkadaşlar. Set hakkındaki negatif düşüncelerime gelirsek arkadaşlar, bence bu sette birkaç tane minifigür olabilirmiş. Özellikle buraya bir tane kaptan koyabiliriz. Hareketli, işlevsel bir köprü üstümüz var. Ancak bir kaptan minifigürü de burada olabilirdi. Yine kıç güvertede veya üst güvertelerde birkaç tane gemi adamı olabilirdi. Özellikle bence iç tarafta biliyorsunuz müzik salonu var. Ve bu müzik salonunda bir caz grubu var ama caz grubunun sadece ekipmanlarını monte ediyoruz oraya. En azından birkaç tane müzisyen minifigürü konulabilirdi diye düşünüyorum ben. Set hakkında güzel detaylardan bahsettim sizlere arkadaşlar. Fonksiyonları, görüntüsü vesairesi. Ancak tabii ki de bir negatif yönümüz var ki o da fiyatı. Bugün kontrol ettim. Set günümüzde şu anda bugün itibariyle tam 16.800 liradan satışa sunuluyor. Tabii bu da bir oyuncak için fazla gelebilir sizlere ama bu bir oyuncak değil. Bu bir Lego. Alıp sergilediğiniz, koleksiyonunuzu yaptığınız bir ürün. Ondan dolayı belki fiyatı yüksek gelebilir sizlere ancak Lego ürünleri maalesef fiyatları da bu şekilde. Son olarak da şunları söylemek istiyorum arkadaşlar. Bence Lego Ideas 21356 River Steamboat modeli, yani buharlı nehir gemisi modeli benim gibi özellikle denizcilikle uğraşanlar ve denizcilikle alakalı, gemiyle alakalı Lego setlerini toplayanlar için, koleksiyonuna katanlar için harika bir set. Lego'nun hem tasarım gücünü hem de mekanik fonksiyonlarını fazlasıyla kullandığı bir set bence arkadaşlar. Bence koleksiyonunuz eğer denizcilik teması üzerine de kuruluysa koleksiyonunuza kesinlikle katmanız gereken bir set. Yine işlevsel, detaylı, görseli güzel setler arıyorsanız yine koleksiyonunuzda bulunması gereken bir set bence. Peki sizler bu sette hangi özelliği beğendiniz veya hangi özelliği beğenmediniz arkadaşlar? Lütfen bizlerle yorum kısmında bu görüşlerinizi paylaşın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olursanız ve bildirimleri açarsanız bizleri çok memnun edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.